Arkadaşlar merhaba. İslam felsefesi canlı felsefe sözlüğünde bugün sizlerle deizm kavramını analiz etmek istiyorum. Deizm kavramı son günlerde güncel tartışmaların konusu ve birçok kişi bu konuda yorum yapmakta. Özellikle gençlerin dini anlama ve yorumlama noktasındaki yönelimleri deizm kavramı başlığı altında her gün tartışma konusu olmakta. Bu konuda ben de önce felsefe tarihi açısından inanç aidiyetleri nasıl tanımlanmış ona değineceğim. Daha sonra deizm kavramının anlamı, mahiyeti ve içeriğine ele alacağım. En sonunda İslam felsefesi açısından deizm nedir, ne değildir onu müzakere edip bugünkü videomu sonlandıracağım. Şimdi inançla ilgili değerlendirmelerde ateizm, teizm, panteizm ve deizm kavramları öne çıkıyor. İlkinden başlayacak olursak ateizm evreni yaratan ve evrene doğrudan bir müdahalede bulunan bir tanrıyı kabul etmiyor arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde Tanrı'nın varlığına, ona bir sistem veren, düzen veren bir yaratıcı varlığa inanmıyor. Bu noktada da Tanrı, melek, şeytan, vahiy, din, peygamber hiçbirisini kabul etmiyor. Tümden inanç noktasında bunları reddediyor arkadaşlar. İkinci yaklaşım teizm olarak nitelendiriliyor. Teizm faaliyet olarak evrene içkin varlık olan, evrene aşkın bir güce sahip Tanrı'yı kabul ediyor. Ve bunun evrene müdahale edebileceği, kutsal kitaplar göndereceği, peygamber tasavvurunun olduğu vahiy, melek ve diğer dini bütün kavramları kabul ediyorlar. Bunlar genelde Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler olarak ifade edebileceğimiz inanç grupları. Üçüncü yaklaşım ise panteizm, yaratıcı varlığa inanıyor fakat bu yaratıcının evrene içkin bir tasavvura sahip olduğunu söylüyor. Bu görüşe göre her şey Tanrı'nın bir parçası ve evrendeki her şeyin toplamı bize yaratıcıyı gösteriyor arkadaşlar. Şimdi dördüncü yaklaşım ise deizm. Deizme geçmeden önce agnostik bir tavır olduğunu da söyleyelim. Agnostizmde Tanrı'nın ne varlığını ne de yokluğunu bilemeyiz. Bir yaratıcının olup olmadığı deneysel olarak ispat edilmediği sürece bizim bu konuda konuşmamızın anlamsız olduğunu söylüyorlar. Şimdi bugünkü konumuz olan deizme gelecek olursak, deizm Latince kökenli deus kelimesinden türüyor. Deus Tanrı anlamına geliyor. Deizmin temel inancı Tanrı'nın varlığını kabul etmekle beraber aleme müdahil işte vahiy, peygamber ve melek gibi kavramları bu manada kabul etmiyor. Deistler bir yaratıcının varlığını kabul ediyorlar ama dediğimiz gibi müdahil bir Tanrı tasavvuruna mesafeli duruyorlar. Şimdi deizmin ortaya çıkma sebebi ne? Deizmin ortaya çıkma sebebi Orta Çağ'daki din-bilim çatışması. Yani Hristiyan dünyasındaki din-bilim çatışması. Çünkü nedensellik ilkesiyle bir takım şeyler açıkladıkları zaman dini kabuller bu noktada engel oluşturduğu için aydınlanma felsefesi deizmle bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Şimdi bu noktada aslında ateizmle teizm arasında bir noktada bulunan deizm insanlık tarihi boyunca da var aslında. Yani Orta Çağ ya da Aydınlanma Çağ başlangıcında ortaya çıkan bir kavram değil. Aslında Aristoteles'e kadar götürülen, hatta Aristoteles'ten önce insanlık tarihi boyunca insanın tek tanrı tasavvuruna sahip olduğu, yaratıcı varlığı bulduğu, kendi çalışmalarıyla bunu elde edebileceği ortaya konuluyor. Mesela İslam felsefesi açısından söylersek Hayy bin Yaksan kendi aklıyla Tanrı'nın birliğini bulabilen bir kişilik olarak İslam felsefesindeki yerini korur. Peki İslam felsefesi açısından ve İslam düşüncesi ve Müslümanlar açısından deizm ne ifade ediyor? Şimdi ben hep söylüyorum, İslam felsefesinde din bilim çatışması ya da deizm tasavvuru diye bir şey karşılık bulmuyor. Bir Razi'ye örnek verebiliriz. Razi'nin özellikle akıl kavramına yaptığı vurgu ve Tanrı'nın aleme bir peygamber vasıtasıyla müdahale etmesinin adalet ilkesine aykırı olduğu şeklindeki tezi o dönem bayağı bir tartışma çıkartıyor. Hatta Ebu Hatim er-Razi ile o konu tartışılıyor, müzakere ediliyor. Tabii bunları muhalif metinlerden ediniyoruz. Ve akılla insanın iyiliği ve kötülüğü anlayacağını söylüyor. Belki deist olarak İslam felsefesinde Razi'yi söyleyebiliriz bu noktada. İkinci olarak da yaratma anlayışında Tanrı'nın evreni birden olduğu gibi yaratmadığını ve bir süreç ve bir zamana ve sebepliğe dayalı yarattığını söylüyor. Aslında bunlar Kur'an'a da aykırı şeyler değil, bu sebebe dayalı olarak yaratması. Çünkü diğer filozoflarımız da söyleyecek. Peki Razi dışındaki diğer kelamcılarımız ve filozoflarımız açısından deizm neye karşılık geliyor? Şimdi onlara baktığımız zaman filozoflarımız da, kelamcılarımız da vahiy kültürüyle, peygamber tasavvuruyla ve Kur'an'la aslında bir çatışma anlayışına sahip değiller. Tam tersine bunu akıl
ve mantık çerçevesinde açıklamaya çalışıyorlar. Özellikle İbn Sina ve Farabi faal akılla bunu açıklamaya çalışıyor. İbn Rüşd de aynı şekilde sebeplik ve akıl nazarıyla bunu açıklamaya çalışıyor. Şimdi burada Batı'da ortaya çıkan deizmin temel kutsallarına değinecek olursak Tanrı tasavvuru ve akıl anlayışı. Bizde de aslında Tanrı akıl olarak nitelendirildiği için filozofların anlayışında bu şey aşılıyor. Şöyle söyleyelim. Peki Kur'ani tasavvurlar ve bilim açısından tartışma nasıl çözümleniyor? Şimdi ben aleme baktığımız zaman yaratıcının yaratma eyleminin bizim toplumsal anlamda söylediğimiz yoktan yaratmayla aynı olmadığını görüyoruz. Mesela İbn Rüşd bunu özellikle vurguluyor. Çünkü 6 günde yaratma hadisesi, sebebe dayalı olarak yaratması, meleklerin olması, bir sürecin olması, sudan yaratması, yani bizim anladığımız manada bir tanrı tasavvuru değil, bilimin çatışmayacağı bir tanrı tasavvurunu işaret ediyor. Ki çatışsa ne olur diyor İbn Rüşd. Çatışsa da bunu ne yapmamız lazım? Bilimsel gerçeklikler de Tanrı'nın ayeti olarak kabul edildiği için bilimsel gerçekliğin tercih edilmesi ve bu noktada ilimde derinleşenlerin ve rasihune fil ilmi nitelemesine haiz olanların bunları yorumlaması gerektiğini vurguluyor. Şimdi kelami açıdan bakalım. Yani filozoflar açısından böyle. Yani filozoflar Kur'ani hitabın bilimsel gerçeklikle çatışmayacağı noktasında bir deizme ihtiyaç duymuyorlar. Peki kelamcılar nasıl anlatıyor? Şimdi kelamcılara baktığımız zaman işte filozofları tekfir etmesi sebebiyle Gazali'nin işte mucizeleri inkar ettikleri ya da işte bu tip işte söylemler nedeniyle bunların hepsini reddettiği ne ulaşılıyor. Halbuki Gazali'nin Tehavvüd adlı eserine baktığımız zaman orada sebepliliğin bütünüyle reddi değil, Tanrı'nın iradesinin kurtarılmaya çalışıldığı, yani Tanrı'nın iradesine herhangi bir halel gelmemesi için bunun mücadele edildiğini görüyoruz. Yani şöyle söyleyebilirim. Filozoflar vahiy ve peygamberlik tasavvurlarını kurgularken, Tanrı tasavvurlarını kurgularken mükemmellik vurgusuna ulaşıyorlar. Kelamcılar ise irade vurgusuna ulaşıyorlar. Şimdi mükemmellik vurgusunun altında ne yatıyor? Mükemmellik vurgusunun altında Allah Teala'nın değişmemesi, ezeli ve ebedi bilgi sahibi olması yatıyor. Ezeli ve ebedi bilgi sahibi olan varlık bilgisinde bir değişikliğe gider mi? Gitmez. O halde sonradan yaratacak ya da sonradan müdahale edecek denildiği zaman orada Tanrı'nın bilgisinde bir değişme söz konusu oluyor. Bundan dolayı mükemmel Tanrı, ezeli ve ebedi bilgi sahibi Tanrı'ya gidiyorlar. Peki şöyle bir soru geliyor kelamcılardan. Gazali'den, Şehristani'den. Ayeti de dua edin ben size karşılık vereceğim şeklinde yorumlarsak filozoflar diyorlar ki bu ayet evrenin ilkelerine, yani Kur'an'da belirtilen ahlaki ilkelere, kainattaki sebeplik ilkelerine uygun davranırsanız Allah Teala size gerçekliğini, karşılığını verecektir. Şimdi bu şekilde çözümleniyor. Peki kelamcılara baktığımız zaman kelamcılar ne diyorlar? Kelamcılar da diyorlar ki Tanrı'nın herhangi bir sebeplik bağıyla bağlı kılınması onun irade anlayışına aykırıdır. İrade tasavvurumuza aykırıdır. Bu nedenle Tanrı evreni değiştirebilir, müdahale edebilir ama etmez. Nasıl? Özellikle Tehavvüd'ün sebeplik ve mucize babında bunu Gazali açıklar. Der ki bunu yapabilir ama evrendeki ilkelerin bozulmaması için Tanrı bunu yapmaz. Sebepliliği de şöyle yorumlar. Mesela Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman üzerine talk gibi bir madde sürülürse yanmaz der. Yani sebepliliği bütünün inkar değil, mucizeyi ifade ederken bizim filozoflarımız ve kelamcılarımız hepsinin için söylüyorum bunu. Sebepliliği inkar etmezler. Oradaki Hazirun'un sebebi bilmediğini ifade ederler. Bu çok farklı bir şey. Yani bunu ayrıca ben başka bir videoda tartışmıştım. Yani yani herkesin sebebi bilmemesi başka bir şey. Ama sebebi inkar etmek başka bir şey. İşte Batı'daki sorun buydu. Batı'daki din bilim çatışmasında sebebin inkar edilmesi gerektiğini söylediğin anda o zaman otomatik olarak bilimsel gerçeklik dini gerçekle çatışıyordu. Ama bizde böyle bir şey yok. Kitabi olarak yok tabii. Ama topluma baktığımız zaman toplumun Tanrı tasavvuru yoktan yaratmayı Kur'ani ve kitabi manada anlamamakta, duayı kitabi manada anlamamakta, sebepliği ve mucizeyi kitabi manada anlamamakta. Geleneksel tasavvur dediğimiz tasavvurların çoğunda filozofların ve kelamcıların görüşleri yerli yerinde bilinmediği için İslam'ın Tanrı tasavvurundan çok Hristiyanlığın ya da Orta Çağ'daki gelen tasavvurların bu tarafa nakledildiğini görüyoruz. Onun için bizim tekrardan eğer deizmle ilgili tartışmalara değineceksek eğer, Kur'ani tasavvur üzerinden ilerleyeceksek eğer bizim filozoflarımıza ve kelamcılarımıza ciddi şekilde bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi birçok kişi hayıflanıyor. Yani insanlar inanç noktasında özgürdürler. Allah Teala herkesi inanıp inanmama, neye inanacağını belirleme noktasında serbest bırakmıştır. Bu bize düşmez. Ama şunu söyleyelim. Eğer deizmle ilgili bir
görüş beyan edeceksek beylik ifadelerle bunları söylemeyelim. Kur'an tasavvuruna, peygamber tasavvuruna, batıdaki deizm tartışmalarına, İslam düşüncesindeki filozofların görüşlerine bakalım. Gençlerimize bunları anlatırken kendi geleneğimizdeki doğru çözümleri iletelim. Şimdi tırnak için dini yorum ya da dindar kimlikle insanların önüne çıkıp Kur'ani tasavvurda, insani tasavvurda yer almayan şeyleri dinmiş gibi sunduğunuz zaman toplumumuzun İslam akidesi ve öğretisiyle araya mesafe koyduğunu görüyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? İslam'ın kendi bağlamında anlaşılmasını sağlayacak felsefi ve kelami argümanları sağlam bir şekilde incelememiz, okumamız, ondan sonra bunları tartışmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu konuda bilgi sahibi değilsek en iyisi susmaktır. Eğer bilgi sahibiysek bu konuyu konuşalım ve insanlar deizmin, ateizmin, panteizmin, agnostizmin ne olduğunu bilsinler ki insanların inanç noktasında nasıl farklı noktalara gidebildiğini kendileri gözleriyle görsünler. Eğer konuyla ilgili sorunuz, öneriniz varsa yazarsanız sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.